Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Pinterest uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama belki dünyadaki en kaliteli sosyal medya paylaşım uygulamalarından bir tanesi. En iyi görselleri bulabileceğiniz ve tasarıma dair en güzel sitelere ulaşabileceğiniz, hatta size ait görsellerin, sanat eserlerinin ve çizimlerin ve web sitelerinin yer alabileceği, paylaşılabileceği en iyi sosyal medyalardan bir tanesi. Kullanımı çok zor değil ve sizin adınıza görselleri direkt embed edebilen bir sisteme sahip. Şimdi Pinterest'i açalım. Pinterest'in birkaç farklı kullanımı var. Ben işletme hesabı olarak açtım ama normal hesabın kullanımı da buna çok benzer. Daha sonra birkaç farklı video yapmayı planlıyorum. Siz yine Pinterest ile alakalı benim anlatmadığım konular olursa siz altına sorun. Ben de açıklamalar kısmına onları anlatıp linkleyeyim. Şimdi uygulamamızı açtık arkadaşlar. Bakın ben size ana ekranı tanıtacağım. Aşağıda 5 tane buton var. Soldaki menü şu demek, bir keşfet alanı gibi düşünebilirsiniz o menüyü. Yani size öneriler yapılmış. Daha önce yaptığınız aramalar, daha önce panonuza kaydettiğiniz içeriklere göre bir sunum yapılmış. Hemen yanındaki search kısmı, yine burada bir keşfet alanı mevcut ve size içerik fikirleri veriyor. Bu içerikleri panonuza kaydedebilirsiniz. Bu içeriklere bakıp çizimler yapabilirsiniz. Bu içeriklere bakıp bazı görselleri oradan alıp kullanabilirsiniz. Ve en üstte de bir arama bölümü var. Mesela küllü kahve saç renkleri diye bir arama yapmışız. Bakın karşımıza bununla ilgili daha önce paylaşım yapan kişiler çıkıyor. Şimdi bir tanesine tıklayalım. O kişiyle alakalı biz nelere ulaşabiliyoruz? O paylaşım bize ne ifade ediyor? Şimdi açtık. Bu kişinin 247 takipçisi var. Bakın görüyorsunuz. Hemen burada takip et butonu var. Bak hemen takip ettik. Daha sonra burada görüntüle diye bir alan var. Oraya tıklamadan önce nasıl yorum yapıldığını göstereyim. Çok basit. Selam, harika. Paylaştım. Bakın hemen ben buraya bir yorum yapmış oldum. Bir şey daha yapacağım. Deneme yorumu diyelim mesela. Deneme yorumu. Paylaştım. Bakın. İkinci yorum yaptığınız zaman birinci yorumla ikinci yorumu değiştiriyor. Burayı unutmayın. Biraz altına indiğimiz zaman bizim tıkladığımız o içerik ile alakalı ve ona benzer başka içerikleri gösteriyor. Kaydet ve görüntüle. Görüntüle şu demek, o görselin içerisinde yer alan ve benzer görselleri gösteriyor. Bakın kahvenin en doğal tonu. Şimdi ben bu görüntüleye tıkla dedim ve biraz karşımıza farklı görseller çıkardı. Devam edelim. Kaydet dediğim zaman da neyi kaydedecek? Kendi panolarımız var. Biraz sonra göstereceğim ben. O panoların içerisine kayıt gerçekleştirecek. Ben diğer diye bir pano yapmışım. Tıkladım. Onu o panonun içerisine kaydetti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir tane daha ben size şöyle bir şey yapalım. Açtık. Bakın ziyaret et dediği de şu. Görüntüle yerine ziyaret et geldi. Bu kişi bu görseli bir siteden, bir linkten aktarmış. O görselin aktarıldığı siteye bizi götürüyor şu an. Gördünüz mü? Ve burada share butonu var. Bu içeriği bizim başka platformlarda paylaşmamıza yarıyor. WhatsApp'ta, Reddit'te, Facebook'ta kolayca paylaşabiliyoruz. Artı kendi arkadaş listemiz var burada. O arkadaşlarımıza da DM'den, Pinterest'in DM'inden gönderebiliyoruz. Şimdi ortada bir de buton var. Pano ve pin oluşturabiliyoruz. Pano ne, pin ne? Pin sizin aslında Instagram'daki postunuz, Facebook'taki postunuzla aynı şey. Pano da o pinlerin yer aldığı bir bölüm. Şimdi şöyle düşünün. Bir duvar panonuz var. 2 tane pano olduğunu hayal edin. Panonun birisi okul dediniz mesela o panonun ismine. Diğer panonun ismine de şahsi işlerim diye böldünüz. Siz okulla ilgili hani bir paylaşım, bir ödeviniz var. Hemen küçük bir post-it'e yazıp onu hemen bir yere yapıştırırsınız değil mi? Veya işte marketten şu alışverişi yapılacak. Şahsi panonuza yapıştırırsınız. Panonun mantığı aslında tamamen onunla aynı.
Bir de panonun içerisinde bölüm oluşturma alanı geldi. Örneğin okulla ilgili bir panonuz var. İkiye bölüyorsunuz panonuzu. Sol tarafta ödevlerim, sağ tarafta sınavlarım gibi bir bölüm oluşturma hakkına sahip oluyorsunuz. Öncelikle bakın bir pano oluşturalım. Diyelim ki okul diye bir pano oluşturalım. Panomuzu oluşturduk arkadaşlar. Bir tane daha pano oluşturalım. Şahsi diye oluşturalım. İleri dedik. Şimdi az önce verdiğim örnektekine benzer 2 tane pano oluşturdum ben. Şimdi yine artı butonuna geldim. Pinle dedim. Bakın pinle şu demek. O panoların içerisine bir şey atacağız biz. Birkaç şekilde paylaşım yapabiliyorsunuz. Var olan bir görseliniz var. Örneğin şu görseli ben aldım. Yaşar Kemal. İleri dedim. Bir başlık ekliyorsunuz. Bir açıklama ekliyorsunuz. Bir web sitesi ekleme hakkınız var. Eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi mesela Yaşar Kemal yazdınız. Açıklama kısmına da hemen Yaşar Kemal ile ilgili Yaşar Kemal şiirleri diye bir açıklama yaptınız. Genelde bunu şu şekilde kullanıyorlar. Başlığa ve açıklamalara hangi kelimelerle bulunmak istiyorsanız, biz az önce hani küllü saç modelleri yazdık çıktı ya, aynen onun gibi hangi kelimelerle bulunmak istiyorsanız başlığa ve açıklamalara onu gömmeniz lazım. Ve bir web siteniz var diyelim, ya da bir YouTube kanalınız var, ya da bir Spotify'da bir şiiriniz var bununla alakalı. Ekle deyip buraya web adresinizi yazabiliyorsunuz. Bu bir. Şimdilik biz yazmayalım. Ben buna ileri dediğim zaman bana bir pano soracak. Sen bunu hangi panoya kaydedeceksin? Ben şahsi diye bir pano yapmışım. Onu oraya attım bakın. Şimdi bir de diğer türlü web sitesi oluşturalım. Web sitesiyle pin oluşturalım. Bakın şu an açtım ben burayı. Diyorum ki youtube.com, ben de YouTube'umdan direkt içerik çekeceğim. Şimdi ara diyorum. Şu an benim karşıma YouTube kanalımı çıkardı bu. Siz web sitenizin linkine girebilirsiniz. Web sitesindeki bir haberin linkine girebilirsiniz. Yani Pinterest web sitelerine ve YouTube kanallarına hit çekebileceğiniz muazzam bir alan ve çok fazla kullanılıyor. Yani tahmininizin çok ötesinde kullanıldığını söyleyebilirim ben size. Özellikle moda, tasarım, güzellik gibi alanlarda inanılmaz kullanılıyor. Bakın web sitesine girdim. Pinimi otomatik olarak oluşturdu. Ben bunu az önce okul pini yapmıştım. Panosu onun içine attım. Şimdi devam ediyorum. Burada bir mesajlaşma alanı var. Bakın. Daha önce mesajlaştığım kişileri buradan görüyorum. Selam deneme yazmışım mesela. Sonra ben şahsi profilime tıkladığım. Şimdi profilime tıkladığım zaman burada oluşturuldu dediği bazı şeyler var. Bunlar benim tarafımdan az önce gördüğünüz gibi oluşturulan içerikler. Bir de kaydedildi diyor. Bakın bunlarda tüm pinler var. Oluşturduğum panolar var. Şimdi ben mesela az önce şahsi diye bir pano oluşturdum. Bir de okul diye bir pano oluşturdum. Şimdi okul diye bir pano oluşturdum ben, fakat ben burada ekstra şöyle bir düzenleme yapabiliyorum. Panoyu birleştir deyip farklı bir pano seçip onunla birleştirebiliyorum. Panoyu düzenle deyip pano ile ilgili ekstra bir açıklama yapabiliyorum. Mesela üniversite. Daha sonra bu panoyu gizleyebiliyorum. Sadece ben görmek için. Ben bunu oluşturdum. Ve bu panoda az önce bakın düzenle dediğim zaman ortaklar diyor. O panoyu düzenleme etkisi verebilir. Bir de burada artı butonu var ortakların yanında. Buna tıklayıp biz kendi arkadaşlarımızı bu panomuza ortak edip onlara düzenleme etkisini ekstra verebiliyoruz. Şimdi buna bitti diyelim. Daha sonra bakın şurada bir artı butonu var. Görüyorsunuz değil mi aşağıda? Artı butonuna tıkladığın zaman az önce dedim ya, panonun içerisinde 2 ayrı bölüm, 3 ayrı bölüm, 4 ayrı bölüm oluşturuyoruz. Şimdi bir panomuz var, okul, üniversite diye bir açıklama yaptım. Şimdi ben birincisine ödevler diye bir bölüm oluşturdum. Bir bölüm oluşturdum. Atla dedim. Bir tane daha bölüm oluşturuyorum. Bakın. Sınavlar. Mesela ileri dedim. Buraya istersek yine bir görsel ekleyebiliyoruz. Bakın. O panonun altında ayrıca 2 bölüm daha oldu. Artık biz bir pin kaydederken o bölümün içerisine kaydedebiliyoruz.
Bakın burada bizim şu an böyle bir pinimiz var. Bu hiçbir yere ait değil. Bunu ben alıp düzenleyebiliyorum. Seç veya yeniden sırala. Yerini değiştirebiliyorum. Gönder diyebiliyorum. WhatsApp'tan gönder. Mesela düzenle dedim. Ben bunu okulun içerisine atmışım. Ve açıklama eklememişim. Ben bunu sınavlar bölümüne atabilirim. Ve bir açıklama ekleyebilirim. Ek deneme diyelim mesela. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunun dışında ekstra bilmeniz gereken çok fazla bir ayrıntı yok. Ben size temel düzeyde buranın kullanımından bahsettim. Pinterest ile alakalı teknik konular var. Reklam alanları var. İşletme hesabı ile ilgili analizler bölümü var. Bunlarla ilgili ayrıntılı, detaylı ve teknik içerikli bir video daha çekelim. Sizin burada sorularınız varsa biz yine alalım. Ve buraya kadar dinlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Teşekkür ederiz.